Evimiz bizim kalemiz, değil mi? En güvenli, en temiz sığınağımız olmalı. Ama ya o en temel parçalarından biri, yani üzerine bastığımız zemin, soluduğumuz havayı gizlice kirletiyorsa? Gelin şimdi yeni döşenen bir zeminin o tanıdık kokusuyla evinizin hava kalitesi arasındaki şaşırtıcı bağlantıyı hep birlikte inceleyelim. Hani o yeni bir eve taşındığınızda ya da zemini yenilediğinizde duyduğunuz keskin koku var ya, çoğumuz "oh, mis gibi yeni kokuyor" deriz, değil mi? Bunu genelde temizlikle, yenilikle bağdaştırırız. Peki ya o koku aslında bir alarm zili ise? Gelin bu işin aslını bir öğrenelim. İşte o kokunun arkasındaki sır bu. Uçucu organik bileşikler. Kısaca VOC diyoruz biz bunlara. Bu kimyasallar zemin kaplama malzemelerinden yavaş yavaş havaya sızıyor ve evimizdeki hava kirliliğinin başlıca nedenlerinden biri haline geliyor. Karşınızda en bilinen 4 suçlu: formaldehit, toluen, benzen ve ksilen. Bu isimler size bir laboratuvardan fırlamış gibi gelebilir ama yarattığı etkileri aslında hepimiz az çok tanıyoruz. Bu bileşiklere kısa süreli maruz kalmak bile gözlerde yanma, boğazda tahriş, baş ağrısı gibi can sıkıcı sorunlara yol açabiliyor. Peki, bu kimyasallar en çok nerelerde pusuya yatmış bekliyor? Gelin şimdi asıl suçlulara, yani zemin türlerine biraz daha yakından bakalım ve neden bu kadar sorumlu olduklarını anlayalım. Listenin en başında pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde halılar var. Düşünsenize, o kadar geniş bir yüzey alanı var ki kimyasalların havaya karışması için adeta bir otoban görevi görüyor. Ve sadece yüzeyi değil, altındaki yapıştırıcılar, kaplamalar hepsi ayrı birer kaynak. İşin daha da kötüsü, halılar tam bir toz mıknatısıdır. Siz odada yürüdükçe o birikmiş bütün partikülleri tekrar soluduğunuz havaya geri püskürtür. Ahşap ve kompozit zeminler de pek masum sayılmaz. Özellikle o kompozit olanlar, yani işlenmiş ahşap ürünler, içlerinde toluen ve kısılen gibi maddeler barındırabiliyor. Ama asıl bomba şimdi geliyor, sıcaklık faktörü. Sıcaklık ve nem arttıkça bu zeminlerden yayılan kimyasal miktarı adeta çıldırıyor. Şu rakama bir bakın. Gerçekten inanılmaz. Yapılan bilimsel deneyler gösteriyor ki odanın sıcaklığı sadece 15 dereceden 30 dereceye çıktığında, yani normal bir yaz gününde bu zeminlerden salınan kimyasal miktarı 1,5 kattan tam 129 kata kadar fırlayabiliyor. Evet, yanlış duymadınız. 129 kat. Yerden ısıtmanız varsa veya eviniz çok güneş alıyorsa bu riskin ne kadar arttığını bir düşünün. Ve genellikle gözden kaçırdığımız bir detay daha var. Mesele sadece parkenin ya da halının kendisi değil. Onları yere yapıştıran o tutkallar, üzerine sürülen o parlak vernikler, cilalar, işte asıl tehlikenin bir kısmı da bu gizli yardımcılarda saklı. Bunlar genelde BTTX dediğimiz, yani benzen, toluen gibi oldukça zararlı bir kimyasal grubunu içeriyor. Tamam, suçluları belirledik. Peki bu malzemeler tam olarak nasıl oluyor da evimizin havasını kirletiyor? Bilimsel olarak bunun 3 ana yolu var. Gelin bunları basitleştirerek anlatalım. Birincisi, en bariz olanı: doğrudan emisyon, yani kimyasallar. Yavaş yavaş malzemeden havaya sızıyor. İkincisi, biraz daha ilginç: adsorpsiyon ve desorpsiyon. Bunu şöyle düşünün. Zemininiz adeta bir kimyasal sünger. Havadaki diğer kirleticileri de üzerine çekiyor, hapsediyor ve sonra zamanla tekrar havaya geri salıyor. Ve üçüncüsü, partikül yeniden süspansiyonu. Bu terim biraz havalı dursa da aslında olay çok basit. Zeminde biriken o görünmez toz bulutu var ya, işte siz odada yürüdüğünüzde o tozu tekrar havalandırıyorsunuz. Sonra ne mi oluyor? Hop, doğruca ciğerlerinize. Yani sadece odada dolaşmak bile yerdeki kiri havaya, yani soluduğumuz alana geri taşıyor. Şimdi bütün bu teorinin gerçek hayatta nasıl işlediğini görmek için gelin çok ama çok popüler bir zemin kaplamasına, laminant parkeye yakından bakalım. Bunu bir vaka incelemesi gibi düşünebilirsiniz. Bu zaman çizelgesi aslında her şeyi özetliyor. Laminant parkeyi döşettiğiniz ilk gün, yani ilk 24 saat, emisyonlar tavan yapıyor. En tehlikeli zaman bu. İlk hafta boyunca hala oldukça yüksek seviyelerde ama sonra bakın ne oluyor? 2 ila 4 hafta arasında hızla düşmeye başlıyor. Bir ayın sonunda ise seviyeler artık oldukça düşük ve stabil bir hale geliyor. Buradan çıkaracağımız ders ne? İlk bir ay, işte o ilk bir ay çok kritik. Peki ya yerden ısıtma? Hani o kışın ayaklarımızı sıcacık tutan modern konfor? İşte burada işler biraz karışıyor. Karşımızda tam bir paradoks var. Yerden ısıtma hem sorunun bir parçası hem de çözümün bir anahtarı olabilir. Nasıl mı? Şöyle,
Yerden ısıtma, zemini ısıttığı için kısa vadede kimyasalların çok daha hızlı salınmasına neden oluyor. Yani ilk başta durumu daha da kötüleştiriyor. Ama uzun vadede bu aslında iyi bir şey. Çünkü o yüksek sıcaklık malzemenin içindeki bütün o uçucu kimyasalları adeta pişirip dışarı atıyor. Yani toplam salınım süresini kısaltmış oluyor. Ama burada altını kalın çizgilerle çizmemiz gereken bir şey var. Bu hızlı temizlik sırasında evi çok ama çok iyi havalandırmak şart. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra ne yapmalıyız? Evimizde daha rahat, daha temiz bir nefes almak için aklımızın bir köşesine yazmamız gereken ana noktalar neler? Hadi bir toparlayalım. Özetle, birincisi, o yeni zemin kokusu masum değil, bir uyarı sinyali. İkincisi, sıcaklık çok önemli. Zemin ne kadar ısınırsa o kadar çok kimyasal salar, unutmayın. Üçüncüsü, zaman en iyi dostunuz. Kirliliğin en yoğun olduğu dönem ilk bir ay. Ve son olarak, belki de en önemlisi, havalandırma, havalandırma, havalandırma. Özellikle o kritik ilk ayda ve yerden ısıtma kullanıyorsanız, havalandırma sizin en büyük silahınız. O pencereleri sonuna kadar açmaktan çekinmeyin. Sonuçta evimiz en çok vakit geçirdiğimiz yer. Kalemiz, en güvende hissetmemiz gereken sığınağımız. Artık ayaklarınızın altındaki zeminin soluduğunuz havayı nasıl etkileyebileceğini biliyorsunuz. Peki şimdi soru şu. Kalenizin havasını korumak için siz ne gibi adımlar atacaksınız? Bence üzerine düşünmeye değer.